Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 adet hazır yufkadan 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça kolay olan, lezzeti harika, kıymalı soğanlı börek tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemelerimizi saymakla başlıyoruz. Tarifim için 2 adet yufka, 200 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, kıymayı kavurmak için çeyrek çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Böreğimizin üzerine sürmek için çörek otu ve susam. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. 2 adet kuru soğanı ince ince doğruyoruz. Doğramış olduğumuz kuru soğanları kenara alıyoruz. Tavamızı ocağın üzerine aldıktan sonra 200 gram kıymayı içerisine koyuyoruz. Kullanmış olduğum kıyma yarım yağlı dana kıyma. Kıymayı tencereye koyduktan sonra altı tam ateş olacak şekilde kavuruyoruz. Bu aşamada kıymayı karıştırarak kavuruyoruz çünkü topak topak kalmasını istemiyoruz. Böylelikle böreğimizin içerisinde daha güzel görünecek. Bu böreğin iç harcını ben kıymalı soğanla yaptım. Sizler dilerseniz peynirli patatesli de yapabilirsiniz. Kavrulmuş olan kıymaların içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Daha sonra ince ince doğramış olduğumuz kuru soğanları ekliyoruz. Kuru soğanlar da diriliği kaybedinceye kadar kıymayla beraber kavuracağız. Bu aşamada iç harcın içerisine ben zeytinyağı kullandım. Sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, her ikisi de çok lezzetli oluyor. Yeterince kavurmuş olduğumuz soğanların ve kıymanın içerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Baharatları da içerisine kattıktan sonra güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Sizler dilerseniz bu aşamada baharat miktarını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra iç harcını kenara alıyoruz ve soğuması için bırakıyoruz. Biz de bu arada yufkaların arasına koyacağımız sosumuzu hazırlayacağız. Derince bir kase alıyoruz, içerisine 1 adet yumurtayı koyuyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı yoğurt ekliyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Ve bu karışımların hepsini çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Sosun içerisindeki yoğurtlarda pütürlük kalmayıncaya kadar karıştıralım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml, su bardağı ölçüsü ise 200 ml. Sosumuzu da hazırlayıp bir kenara koyuyoruz. 2 adet yufkamızı alıyoruz, 1 adetini tezgahımızın üzerine açıyoruz. Açmış olduğumuz yufkanın üzerine sosumuzun ilk olarak yarısını dökeceğiz. Daha sonra da diğer yarısını diğer yufkanın üzerine dökeceğiz. Kaşık yardımıyla sosumuzun yarısını yufkanın üzerine döküyoruz. Bu yufkanın tadı ve görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Sizler dilerseniz eğer ölçüyü artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Sosumuzu da yufkaya döktükten sonra bir ucunu kapatıyoruz ve her tarafının soslanmasını sağlıyoruz. Bu yöntemle yufkaların her tarafı daha güzel soslanmış oluyor. Hem de daha hızlı oluyor. Bu işlemi yaptıktan sonra da fırçamızı alıyoruz. Yufkamızın soslanmayan bölümlerini fırça yardımıyla sosluyoruz. Yufkanın her tarafını güzelce sosladık. Ayırmış olduğumuz yufkayı alarak soslamış olduğumuz yufkanın üzerine koyuyoruz.
Bu aşamada aynı hizada olmasına özen gösterelim. Yufkayı da diğerinin üzerine koyduktan sonra kalan sosumuzun hepsini yufkanın üzerine boşaltıyoruz. Ve bunu da fırça yardımıyla her tarafa gelmesini sağlıyoruz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Üst kısmı da koymuş olduğumuz yufkayı sosladıktan sonra artık yufkamıza şekil verme zamanı. Uç kısmını alıyoruz, orta kısma gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve daha sonra diğer uç kısmı da onun ucuna gelecek şekilde katlıyoruz. Aynı işlemi diğer taraflar için de yapıyoruz. Zarf haline gelecek şekilde yufkayı katlıyoruz. Böylelikle böreğimiz kat kat olacak ve çok lezzetli olacak. Daha sonra soğutmuş olduğumuz iç harcını yufkanın üzerine koyuyoruz. Ve güzelce bütün yufkanın her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Bu böreğin tadı gerçekten çok güzel oluyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman bu lezzeti favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. İç harcını yufkanın her tarafına yaydıktan sonra artık şekil veriyoruz. Uç kısmını ortaya gelecek şekilde katlıyoruz. Daha sonra bütün uçları orta kısma gelecek şekilde katlayacağız. Bu böreğin şekli gerçekten güzel oluyor. Katlamış olduğumuz böreğimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin üzerine koyuyoruz. Açılan kısımlarını şöyle bir elimizle düzelttikten sonra bıçak yardımıyla keseceğiz. İlk önce katlamış olduğumuz bölümlerden kesiyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Böreğimizi ekli kısımlardan kestikten sonra böreğimizin üçgen olan kısımlarından aşağıya doğru tekrar kesiyoruz. Böylelikle büyük bir üçgen elde etmiş oluyoruz. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde kesiyoruz. Bu işlem de bittikten sonra uç kısımlarından üçgen olacak şekilde tekrar kesiyoruz. Böylelikle böreğimiz piştiği zaman servis ederken daha kolay ve pratik bir şekilde servis etmiş olacağız. Bu kesme işlemi bize kolaylık sağlamış olacak. Böreğin hepsini bu şekilde kestikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının içerisine birkaç damla zeytinyağı akıtıyorum. Fırça yardımıyla yumurtayı güzelce çırpıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz böreğin üzerine sürüyorum. Böreğin her tarafına yumurta sürdükten sonra üzerlerine susam gezdiriyorum. Sizler eğer sevmiyorsanız susamlı yapmak zorunda değilsiniz. Ben bu tarifimde hem susam hem çörek otu kullandım. Sizler dilerseniz her ikisini de kullanabilirsiniz ya da teker teker de kullanabilirsiniz. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Artık böreğimizi hazırladık. 180 derecelik daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza koyuyoruz. 35 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. Böreğimiz 35 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve oldukça da güzel kokuyor. Böreğimizin ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ve daha sonra önceden kesmiş olduğumuz bölümlerden bıçak yardımıyla şöyle bir geçiyoruz. Böylelikle yapışan kısımları varsa onları da ayırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve çok pratik bir börek oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Böreğimizin son hali gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu böreğin hazır yufkayla yapıldığına kimse inanmayacak. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım.
Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.